Usta biraz macun sürseymişsin. Yani macundan araba yaptık desek daha doğru olurmuş. Bu bir şey değil ya. Macunda araba var. Aslında böyle macundan kanat falan da yapabiliriz. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Şu anda Çakır Grup stüdyolarında, yani büyük mutfaktayım. Birazdan Skyline'ın başına geçeceğiz. Biliyorsunuz bütün ağır mekanikleri ben burada yapıyorum. Clio'nun motoru burada yerde. Skyline'ın eski çıkan alt takımı yerde. Lütfen şu an izlerken rica ediyorum, abone olmadıysanız abone olun. Çünkü ben sizden alıyorum motivasyonu. Geçelim Skyline'ın başına. Ne durumda? Usta bir müddettir çalışıyor. Bana telefonda söyledi, çok ciddi problemlerle karşılaştım. Şimdi onlara bir bakalım, bir yorum alalım, ne vaziyetteyiz. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Valla bismillah dedik artık. Güzel. Güzel. Problemler var dedim bana. Problemler aslında büyük bir problem değil. Ufak tefek problem. Öncelikle şurada bir dudak, ağız dudağımız yok. Şurada bir deliğimiz var. Ondan sonra şu ağızlar bir çekişleşeceğim ben buna. Böyle güzelce düzelttireceğim. Hepsi fitiller sökülünce ortaya çıktı. Tabii üzerinde astar mastar olunca birçok şey görünmedi. Kesinlikle puntamız kopuk, bunu hallettireceğiz. Ondan sonra göze batan bariz bir şey Buralar yok. pas içindeydi. Komple pastı ve bunları en güzel şekilde olması gerekeni komple temizledim zaten. Bu arada çok iyi durumdayız. Kaportamız gayet güzel durumda. Zaten fiber aksamlarımız Kadir'den geldiği haliyle kusursuz geldi. Aslında çok iyi durumdayız. Fakat şu andan itibaren işin en incesine giriyoruz. Bu bölüm Skyline'ın nasıl ortaya çıkacağının ince kısmı. İnce çalışma kısmı yani. Bu bölüm kötü geçerse bu araçtan medet umma. Bu bölüm iyi geçerse aracın hakkını vermiş olacağız. Arkadaşlar bu arada bu video içerisinde bir kod vereceğim ve bu kodu kullanarak, indirim kuponunu kullanarak diyeyim, dm-46.com sitesine girerek ürünlerimden sadece bu haftaya, videonun yayınlandığı bu haftaya mahsus son indirimlerimi yapacağım kış ürünlerinde. Ondan sonra zaten bu ürünler tamamen kalkacaklar. Macun vardı. Üstünde bir astar vardı. Çok macun var mıydı ya? Ben hatırlamıyorum. Vardı. Ben ne yaptım? Dedim ki zemine kadar inmem lazım ki zemini göreyim. Yarın öbür gün başımıza bir sıkıntı. İyi ki de inmişim. Altı komple inci pasmış. O zaman biraz takvimimiz esniyor. Epoksunu sürmüşler, boya mı sürmüşler, astar niyetli Ben bir şey. buralara kendim sürdüm. Pas dönüştürücü sürmüştüm. Pastını evet güzel dönüştürmüş pasa. Çünkü komple pastı. Çünkü yaptıkça altı çıktığı için komple makkap teliyle, zımparayla olması gerekeni yaptık. İkincisi bu görünmüyordu. Burada bir kopukluk var. Ayrım. Bunun Bir de burayı da yırtık. Ondan sonra burası da aynı. Farkında mısınız? Paslanmış artık. Evet, paslanmaya başlamış. Başlamış değil, paslanmış zaten. Kapılar temiz gibi. İyi gördüm kapıları. Kapıları da zemine indim. Sacına kadar indim. İnmek zorundaydım. Zaten ince bir astar vardı bunda. Ve altta ne olduğunu benim için önemli olan bu. Çünkü ben bunun dışından ne kadar yaparsam yapayım, bir paslanma, kusma alttan gelecek. O yüzden ben de bunun güzel muhafazasını yaptım. Kordonlar falan çok düzgün çünkü. Yok, sıkıntı yok onlarda. Güya. Şu kapılar arabanın en iyisi. Değil mi? Arabanın en düzgün parçası diyeyim. Aslında şunlar en düzgün olması lazım. Ama çok zarar gördü. Zarar görmüş zaten. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Kaportayı bitirdik. Kaportayı bitirdik. Ne var şimdi sırada? Saporta. Macun. Evet. Macun sırası. Evet, macun kısmına geldik. Macuna başlıyoruz. Bu kadar. Başlıyoruz. Kaportadan sonra boya ön hazırlıkta ikinci gündeyiz. Ustanın yanına geldik. Hani benim çok şaşırdığım bir durum değil çünkü alışık olduğum, ne olduğunu bildiğim konular, ama bir de ustadan dinleyelim nelerle karşılaştık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Anlat bakalım. Daha macun yok muydu? Ben sana getirecektim daha fazla. Hani evde vardı macun yok, ama. elimde kalmadı. Olsa biraz elinde daha. Elinde mi kalmadı? Elimde olsaydı biraz daha sürecektim. Usta baktık o kadar. Hiçbir şeyimiz yoktu. Tertemizdi. Kapılarda problem yoktu. Problem yoktu değil. Bu zaten araba geldiğinde macun vardı altta. Ben bunu tamamen temizledim biliyorsunuz. Çünkü en altta ince paslanmalar olmuştu. Ben bunu işi sağlam alayım, zeminiye ineyim, buradan sıfırdan çalışayım diye. Baktığımda daha önce tavanda işlem olmuş ve dalgalar vardı. Ben de
bir 2 kat ince olmak üzere komple yaydım macun. Tabii ki bunların hiçbiri böyle kalmayacak. Bunun geldiğinde biliyorsunuz üstüne bir siyah boya atılmış paslanmaya karşı. Ben bunu inmek zorundaydım. O yüzden de her şey çıktı ortaya. Şimdi ben çıkınca da bu şaşırmış gerekir. gibi yapsam da yapmasam da ben niye macun çektiğini aslında biliyorum ama ilk defa izleyen bir kimse şunu soracaktır. Abi araba düzgündü. Niye her tarafını macun yaptınız? Sen de diyorsun ki mesela bu macun böyle kalmayacak. O sefer Kesinlikle. şunu soracak. Macunu kalmayacak niye sürüyorsun? Biz ilk defa izleyenler için anlatalım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şöyle bir şey. Bu macunu sürmemin sebebi tamamen daha önce tavanlarda çekişlenmiş, spot yapılmış, düzeltilmiş yerler var. Bu bir bölmede olsa sadece o bölmeyi yaparız. Ortada vardı, yanlarda vardı, kenarlarda vardı. Bunu da tavanı seviyesini bir almak için, dalga bırakmamak için ben de komple yaymak zorundaydım. Çünkü bu macun komple istiyordum. Zaten daha öncesinde vardı. Tabii ki bu macun neden böyle gerekiyor? Kim olsa istemez. Ben de olsam ben de istemem. Zaten bölümün ilerleyen kısımlarında göreceksiniz ki bu macunlar neredeyse kalmayacak ama bu aşamadan geçmemiz gerekiyor. Ya başlamışsınız da neden hepsini macunladı ya? Dolmasını istediği yerleri macunlasaydı ya keşke. Macun olayı onun seviye dediği hikayeyi anlatayım ben sana. Senin anlayacağın dilde anlatayım. Mesela şimdi bu kağıdımız, tamam mı? Kaportamız aslında. Şurada bir göçüklük var, görüyor musun? Şimdi şöyle düşün. Bir takım göçüklükler var. Usta buraya macunu çekse, tam üstüne takozu vursa, yani şu kadarcık yerde, sonuçta el işi bu. Dümdüz olmayabilir. Ama tamamının macunlar bu bölgenin. Burayı komple böyle takoz yaparsa o işte seviyeye geliyor, dümdüz olur. O yüzden garanti olsun diye usta nereyi gördüyse macunluyor, daha sonra kaldırmak üzere. Anladım, mantıklıymış. Geldik Skyline'ın en çok merak edilen kısmına, boyalarına. Boyalarına diyorum çünkü işin içerisinde tek renk yok. Hangi renkler var? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Bir kısmını. Gel boyaları gör. Çok kafa karıştırıcı şeyler var. Kore işler de burada sağ olsun. Kaputa da bir şeyler yapacağız zaten. Seçeceğimiz renkler var. Ha bu arada şöyle bir durum var. Bazı renkler var, kartelalarda olmuyor. Bunları dışarıdan sipariş edip getirmemiz gerekiyor. Şimdi bir bakalım stokta ne var ne yok. Ya malum zaten benim araçlarımın hepsini glaserit boyuyoruz. Bunda tabii ki glaserit boyayacağız. Ben zaten kırmızıma karar verdim ben. Bu kırmızıdan siyah geçiş. Demek konuştuğumuz üzere. Ya benim sadece endişem şu, kırmızı bu olacak ama burada yumuşak bir siyah geçiş olmayacak muhtemelen. Yani bizim çünkü vereceğimiz piyano bilek olduğu için. Endişe edeceğim bir durum yok. Üst kısmını önce zaten usta kırmızıya boyayacak. Tamam mı? En alt kısmı da zaten siyah olacak. Yani o şaselerin olduğu yer anladığım kadarıyla. O şasenin alt tarafı siyah olacağı için, üst tarafta kırmızı olacağı için kırmızıyı önce yani o boyanacak yüzeyin 3'te 2'sini kırmızıyla boyayacak. Alt tarafına da siyah ufak ufak tozluya en alt kısmında komple piyano bilek olacak. Üzerine de vernik atacak. Yani o piyano bilek kısmını zaten senin baz kat boya vermen gerekecek ki tamamını bir defada bitirsin. Alttaki astarın önemi yok. Bunun astarı neyse alt tarafı olur bence. Çünkü yüzeyde istediğimiz o rengi almak istemiyoruz. Hani kırmızının astarını attım ya. Kırmızının aslında özel bir astarı yok. Bunun step 1'i var. Boya. Gümüş gibi bir renk çıkacak. Yani Hangi biraz daha astarın üzerine atarsam o mu? Aynen. Ama altta iki stepli boya bu. Bu görüntüyü istiyorsan altında verdiği rengin birebir Evet. uygulaman lazım. Bunun altında kırmızıya yakın bir şey var. Gümüş var. O rengi atıyorsun. Ondan sonra step 2'si tamamen zaten şeffaf. Şerbet dediğimiz boya. Onu 2 kat uygulayacak. Söylediğim mantıklı aslında abi. Yani kırmızıyla komple boyanıp belki siyahın katları şey olabilir. En altta mesela 2 ıssak varken Aynen. kırmızıyla birleştiği yerde Aynen. bir kat olabilir. Ki Yani zaten biraz daha yumuşak bir yüzeyin geçiş tamamında olur. zaten farklı astarı da kullanmaya gerekiyor. Kırmızının astarını komple de atabilir. Bir daha gerek yok yani. Siyahın zaten örtücüyle ilgili problem yok. Bu şekilde yapacağız. Yani özetle motor içinin üst kısmının 3'te 2'si kırmızı olacak. En alt kısmı siyah olacak ama o geçişi Bekir Usta yapacak. Bekir Usta geçerken daha kısık havayla Küçük azar spot azar repeat tabancalarıyla da evet, yapabilirim. azar azar tozuta yapacak. Bekir Usta'yı tarif ederiz. Zaten tarif etmeye gerek yok. Bekir yapar bunu yani. Sen anlat yapar. Bizim Yapar. bu kadar tartıştığımız Aynen, kadar yapar. uğraşmaz. Kesinlikle o. yapar. Direkt yapar. Ama bir renk daha var istedim. O istediğin renk söyleyecek misin yoksa... Anladım. Tamam yaparız. Sen yeter ki iste. GTR'ın birkaç boyası var demiştim. Tıpkı AE86'da olduğu gibi kaput altını ve dışını farklı renkler yapmayı düşünüyorum. Burada kaput altında hem kırmızı hem siyah kullanmayı düşünüyorum. Bu kırmızının Step 1 dediği boyası. Bu meşakkatli bir boya. Önce bir bas katı var. Onun üzerine şurup dediğimiz farklı bir karışım var. Bu da siyaha olan geçişi. Yani kısacası burada 3 tane farklı renkten sadece kaput altını çıkartacağız. Ardından da dış rengi hazırlanıyor. Onu da alacağız ve çakıra geçeceğiz. Kırmızı Step 1-2. 2 tamam. Seni yazacağız. Siyah tamam. Bu da ana rengimiz değil mi?
Bu da ana rengimiz. Bu arada buna daha bir şey katacak mısın, bu kadar mı? Bu kadar. Karıştıracağız sadece. Hemen Şimdi karıştır da karışmış halini göreyim ya. Böyle formülle bakmak güzel. nasıl? Dur biraz daha karıştır, biraz daha. Yapmıyorum Güzel, tabii, dur değil mi? bakayım. Dur. Aa, karıştır. Oo. O ne abi? Bu arada gerçekten güzel renk. Bu çok acayip bir renk. O, hakikaten çok acayip bir renk yani. La 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 la. Haydi bismillah. O ne hayırdır? Boyaları getirdim. En çok merak edilen boyaları. En çok merak edilen boyaları ben de Evet, bak, merak boya ediyorum da. demiyorum, boyalar diyorum. Senin bile haberin yok olaydan. Evet benim de yok da benim şaşırdığım tarafta bismillah acelen neydi? Acelem yok. Güzelmiş. Bölüm sonunda boyayacaksın ya arabayı. Bölüm sonunda boyayacağım. Ya bu pazar paylaşacağız yani boyalı halde arabayı. Valla çok güzel söylüyorsun. Eğer öyle bir şey olursa bana da haber ver. Vallahi diyorsun. bana Vallahi da birkaç haber günün ver. kaldı, nasıl yetiştireceğim bilmiyorum ama Valla ben de bilmiyorum. attığım Sen ne macunu- yap biliyor musun? Bana buraya bir ranza getir. Ranza He. olur. Yani bir iki saat uyuyayım gece yine. Gece başlayayım ben buna. Usta koysam çizilir mi? Yok. Çizilmez. Siyah. Sürpriz. Step 1. 6'yı. He. Step 2. Aa, bir tane eksik arabada kalmış. Klas evet. Tam da yerine akıtmış. Devamı Ne da burada. çıkacak? Evet, meşhur kodu söylüyorum. İndirim kodumuz İndirim kodumuz GTR 34. GTR 34. Bakın yorumlara yazarsanız videoyu izlememiş ve izlemiş insanlar arasında haksızlık olur. O yüzden lütfen yorumlara yazmayın. Ayıp etmiş olursunuz. Silerim. Ben bugün işte Baki Ustam eksiklerini halletti. Oraları halletti. Hani sıkıntılar çıkmıştı ya ufak. Ondan sonra arkaları halletti. Şu panelde buraları halletti. Yani geçen gün çıkan. O şeyi kaynattırdım. Kilit ayağını kaynattırdım. Ha, onu yaptırdın mı? Yaptırdım ama sen taşlamaya götürecektin. Onu ayırdım ben onları. Okey. Kumlamaya pardon taşlamaya demişim. Ondan sonra şimdi bundan sonra ben de zaten ben de tavanı bitirdim bunu. Alt kısımlara başlayacağım. Usta, seni aydınlatayım mı biraz? Aydınlat. Şimdi bu 500 gram. 250-250. Tamam. Tamam mı? Ben sana motorun kapaklarını getireceğim. Tamam. Onları temiz bir şekilde getireceğim. Tamam. Ve motorun üst kapaklarıyla bu gövde aynı renk olacak. Tamam. Anladım. Step 1'i Aynı şey gibi yapacağız. AS86. AS86 Toyota gibi. Evet. Step 1'i 2,5 kat atıyorsun. Biliyormuşsun ne olduğunu ama ben yine de Merak seni- ettim, çok ben- merak ettim. Bir devamını getirirsin. Tabii 2 kat normal atıyorsun. Bir tane sonuncusu yarım efekt katı diye geçiyor. Bak tamam sen. mı? Onu usta başlıyoruz. Üzerine bit kuruduktan sonra 2 katta şurubunu atıyoruz. Tamam. Ondan sonra geçişli bir şekilde siyah boyamızı atmaya başlıyoruz. Yani kırmızıdan siyaha geçiyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Eğer müsaadeniz, izniniz olursa ben bu mesleği bırakmak istiyorum. Benim tereciye tere sattı sen şimdi. Motor içi siyah mı istiyorsun? Kırmızıdan siyaha geçecek. Fakat geçiş için senle zevklerimizi karşılaştırabiliriz. Ya bunun istişaresini yaparız. Ya kırmızıdan O aşamaya getirelim. İşimiz bu olaya kaldığı zaman bunu öyle bir zevkle yaparız ki yani. Ama arabadan önce motor içini boyayacaksın değil mi? Tabii ki. Tam o yüzden önceden getirdim bunu. Tamam. Hani bütün buralar böyle en gözüken yerler, şuraları falan. Bence şu şekil çözeceğiz. Ama bir degrade, siyah geçişimiz olsun diyorum. Tamam, bunun istişaresini yaparız. Şu anda biliyorsun halen yani zemin çalışmasını yaptık ama şu motor içini istediğim gibi yapamadım. Bunlar da çıktığı zaman burayı da aynı aşamaya getirip ondan sonra zaten bu motor içi dışı gibi uğraştırmayacak. Bir şurada bir sıkıntı var. Bir de ufak tefek. Onun haricinde tabii motor içi şey yaparız. Tamam. Halledilir. Bunları sana bırakıyorum içeri. Sıkıntı yok. Daha önce ben renk denemesi yapmıştım. Bundan kim bilir herhalde 20 bölüm içerisinde 20 falan 20 sene 20 sene diyeceğim önce, ya, 20 evet. sene önce 20 bölüm önce falan sen de vardın orada. Benim kafamda kesinlikle zeytun grisi vardı bu arada. Zeytun grisini denemiştim. Bir de Bayside Blue mavi denemiştim. Fakat ikisi de benim tam içime sinmedi. Ondan sonra zaten anket yapmayı bıraktım. Çünkü anketler benim istediğimin çok dışında gelişmeye başlayınca, herkes Midnight Purple falan demeye başlayınca benim dengem kaçtı. O yüzden renge kendim karar vermek istedim. Renge de kendim karar verdim zaten. En prestijli, olabilecek en prestijli rengi seçtiğimi düşünüyorum. Allah. Tabii zevk meselesi. Zevk meselesi yani. Hani herkes beğeneceği anlamına gelmiyor. O zaman en prestijli deyip genele vurmayacaksın. Benim en prestijli rengim Ben diyeceksin. de öyle söyledim. En Bence prestijli en dedin. prestijli diye Öyle bir şey söyledim. demedin, evet. Dedim. Başa al bak gör.
Olabilecek en prestijli rengi seçtiğimi düşünüyorum. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going downtown with a flight in the morning, said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late, all I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me, I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym, I swear that I'm getting my weight up, yeah. Oh, I seen it all, you avert. Hop up in a whip, watch it skirt. Şimdi dönüp bakıyorsun, ulan araç bir sene önceki haliyle aynı görünüyor. Görünen o. Aradaki en büyük fark ne biliyor musunuz? O zamanla bu zaman arasında bir senelik emek var bu araçta. Aslında zımpara aşaması bitti. Ben ustaya dalga geçmiştim. Ya dedim buna bu kadar macun bastım falan filan, belki 5 kilo. Usta kaç kilo macun basmıştın sen buna aşağı yukarı? 4 kilo. Ben kaç dedim? 5 mi dedim? Ya tükürsem tutuyor işte. 5 kilo macun vardı arabada. 5 kilo macun vardı. Şimdi ben tabii bu aşamaya geleceğimizi bildiğim için öyle biraz eğlendim ama gel yakından gördüysen eğer o kadar ince bir macuna düştü ki. Şu ne kadar kalınlık görüyorsan mesela şuralara baktığın zaman buralardaki her yer aslında ya parmağımda hissedemiyorum bile. Seviye çok düşük. İşte buralarda biliyorsunuz çamurlukla tavanın birleşme kaynak izleri var. Dolayısıyla buralarda gereğinden birazcık daha fazla olması normal ama bak ne kadar ince görüyor musun? Arabanın bütün bu emeğini ortaya çıkaracak işlem esas şimdi başlıyor. Çünkü araç astarlanıyor. Astar da zaten varsa bütün kusurları ortaya çıkaracak. Yoksa da zaten kusursuzluk için uğraşıyoruz. Ondan sonra da boya safhasına geçeceğiz. Şimdi astardayız. Bugün ustama çıraklık yapacağım. Umarım araba temizdir. Çünkü bu sweatshirtimle son videom. Artık yaz sezonuna giriyoruz. O yüzden temiz iş istiyorum hoca. Onu söyleyeyim. Ne kadar temiz iş varsa onu bana bırakabilirsin. Üstümü değişmek istemiyorum. Arkadaşlar ben biliyorsunuz bütün ürünlerimi Glasurit kullanıyorum. Çünkü her zaman en iyisini seçiyorum. Fakat müjdemi isterim. Bu kadar özel bir projede çalışırken Skyline zaten yeri bambaşka. Olabilecek en iyi ürünleri seçmeye özen gösteriyorum her zaman olduğu gibi. Fakat bu projeye mahsus daha henüz Türkiye'de hiç kullanılmamış 2024'te çıkacak olan Glasurit'in özel ürünleri geldi. Burada epoksi astarımız var. Epoksi astarımız daha önceden anlattığımız bir astar. Zemine koyduğumuz ve en iyi yalıtımı sağlayacak olan, en koruyucu özelliğe sahip olan astar. Ondan sonrasında dolgu astarımız var. Dolgu astarını da bitirdikten sonra boya öncesi yaş astarımızı atacağız. Yani bu araç üzerine 3 kat astar olacak. Ondan sonra boya aşamasına geçeceğiz. Haliyle bu araç Glasurit'in çok iddialı olduğu bu ürünlerin deneneceği Türkiye'deki ilk araç. Zaten şu ana kadarki kullandığım ürünlerdeki hiçbir şekilde kuşkum yoktu. Bunda da kuşkum olmayacak. Artık geçelim astar aşamasına. 2024'te ilk defa kullanılacak ne demek? Bak çok güzel bir ürün geldi. Onu kullanıyoruz. Onu da anlatayım ki insanlara bilgisi olsun. Yani aslında kullandığımız birçok şey saç spreyi odur budur kimyasalların emisyon değerleri var ya. Zaten bizim eski kullandığımız malzemeler bunların altındaydı. Şimdi bu ürünler sayesinde emisyonu daha da aşağı çektiler. Ve şöyle düşün, bizim o attığımız astar normal bir sıradan bir astar olsa 20 derece hava sıcaklığını 8 saat hatta üzerinde kuruyor. Yani minimum 8 saat istiyor. Bizim bu attığımız astar ne kadar sürede kuruyor? 30 dakika. Ne? 30 dakika. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hani diş hekimlerinin dolgu yaparken kullandıkları bir ışık var. UV, ultraviyole ışık. Tamam. Sen bu arabanın üzerine ultraviyole ışık kullanırsan da bu astar 1 dakikada kuruyor. Bak 8 saat nere? 1 dakika nere? Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Fırın kullanmak zorunda değilsin. Enerji tasarruf yapıyorsun. İşin hızlanıyor. Yani 8 saat boyunca araba başında beklemek zorunda. Hadi şeyden boyayalım, geceden boyayalım. Sabah nasıl yaparız demek zorunda değilsin. Yani bizim attığımız astar biz UV light, ultraviyole ışık kullanmadığımız için yarım saatte kurudu ama o olsaydı 1 dakikada kuruyacaktı. Yani teknoloji buraya geldi. Valla çok geç gelmiş teknoloji. Bu ojelerde var yıllardır. Biz beklemiyoruz yani oje sürdüğümüzde. Tak diye böyle bir makinesi var. İçine sokuyoruz elimizi. 1 dakika bile sürmüyor. Bu gereksiz bilgi için çok teşekkür ederim. Ve bir konuda daha önceki bölümlerde soranlar olmuştu. Bizim otomobil sadece sacdan oluşmuyor. Fiber aksamlardan oluşuyor. Diyor ki sen bu arabayı boyarken astarı, boyası, verniği kaç kere fırına sokacaksın? Fırın 60 derece. Bu fiberler orada çarpılma yaşanmayacak mı? Isıdan Araba etkilenmeyecek mi diye. Yani bütün o yaptığımız ince hataların kayma riski yok mu diye. İşte bu kullandığımız ürünler sayesinde olmayacak. Çünkü astarda, macunda ve vernikte. Üçünde de bu sistem var. Biz ısı kullanmadan yine fırına gireceğiz. Ama bunu homojen dağılımlı için gireceğiz. Yani etraftan rüzgardan etkilenmeyelim, pislikten, tozdan etkilenmeyelim diye. Bu sayede de arabaya zarar vermemiş olacağız. Ustam sen bana yapılacakları söyle, ben başlayayım. Bant orada. Maskeneme kağıdını dolandır, çırak. Arabayı mı değmesin. çekeyim buraya? Evet evet, arabayı çek. That's fine. What you got on this table? That's fine.
stable, that's fine. What you got in the stable, that's fine. Looking high horse. What you got in the stable, that's fine. Looking high horse. What you got in the stable. What you got in the stable. Ay 86 gibi oldu ya, tertemiz, ilk defa görünüyor değil mi bu tek renk Evet, GTR ya, evet. müthiş ya. Sonunda aracı artık böyle tek renk görmeye başladık, farkında mısın? Şok oldum, Astar şok. mastar ama güzel oldu yani. Bu arada biz astarı atarken hemen aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Ya siz astarı atıyorsunuz da niye fırında atmadınız? Bulunduğumuz ortam zaten fırın gibi. Buranın çok gelişmiş bir havalandırma sistemi var. Burada hem tozdan arınmış şekilde hem de mesafemiz olduğu için rahat çalışarak astarı istediğimiz gibi atabiliyoruz. Yani videoda gözükmeyen aslında çok ciddi bir havalandırma sistemi var burada. Araç artık tek renk. Şu anda baktığınızda yani astar, epoksi astarımızı bitirdik. Ne var ne yok, hata nedir, ne değildir, onların hepsini görüyoruz artık. Fakat sizin en çok istediğiniz bölüme geldiğimizi düşünüyorum. Boya bu araçta nasıl duracak? Bundan sonrasını ustaya bırakıyorum. Bu arada lütfen şu anda ben durdurdum konuyu. Abone olmayı unutmayın ve zili açın. Çünkü bir sonraki bölümde kısmetse arabayı tamamen boyanmış, verniklenmiş, bitmiş şekilde göreceksiniz. O bölümü kaçırmak istemiyorsanız da benim için de en büyük motivasyon kaynağı olan abone ol düğmesine basın ve zili açın. Şimdi biliyorsun değil mi, bu GTR'ın rengi tam da benim istediğim renk olacak. Namümkün canım. Çünkü ben zaten boyayı hazırladım. Kendi ellerimle teslim ettim. Boya zaten belli ve boya şu an zaten ustanın elinde. Yani ne dediğimi çok sonra anlayacaksın da bir kadınla uğraşılmaz ya Doğukan. Bir kadınla asla uğraşılmaz. Uğraşılmaz. Yani bir erkeğin bir kadınla laf dalışına girip de kazanmışlığı örneklendiremiyorum. Yani o kadar zor. Onun için sen, yani her iki seni gibi bir kadınla benim o yüzden hiç seninle şeye girmiyorum. Ben kendimi garantiye aldım. Aldın. Boyayı kendime aldım, götürdüm, Göreceğiz. teslim ettim. Tamam, yani ben söyleyeceğimi söyledim, takipçiler de buradan duysun. Araba tam benim istediğim renk olacak. Senin istediğin renk olmayacak. Benim istediğim renk olacak. Hadi bakalım. Üzerinizde parfüm var mı? Var usta. O zaman müsaade. Uzaktan bakayım o zaman.